Evet, 3. çekim denememiz. Daha önce 2 defa mağdur olduk. O yüzden böyle biraz bezgin başlıyoruz ama ben hala aynıyım. Ben Can. Ben İlkiyaz. Bu sefer doğru başardık. Bu kısımda takılıyorduk. Hep bu kısımda patlıyorduk ama önemli değil. Zira bundan daha önemli bir meselemiz var sizinle video çekmeye bizi iten. Söyle bakalım ne? İş ilanlarının hepsinde, hemen hemen hepsinde ortak kullanılan bazı kelimeler var. Ve bu kelimeler aslında veya cümleler çok başka anlamlara geliyor. Bunu yaşamadan da öğrenemiyorsun. Bunu Şimdi bir inceleyelim dedik. bizi izleyen arkadaşların çoğu zaten iş ilanlarının 3 aşağı 5 yukarı nerelerde verildiğini, ne olduklarını görmüş, tecrübe etmişlerdir. Ancak senin durumun biraz daha farklı. Evet. Sen korsan taksi olduğun için sizin özel WhatsApp grubunuz var. Medya için iş ilanları iş ilanı sitelerinde pek olmuyor. İşte Evet. kameraman aranıyor, kurgucu aranıyor diye pek olmuyor. Bu WhatsApp'tan da dönebiliyor, Facebook'tan falan da dönüyor. WhatsApp grubundan özellikle derlediklerimizi böyle bir araya getirdik ama bu sadece onunla sınırlı değil, işte başka sektörlerde de bu şeyler gene geçiyor. Ahlaksız insan her yerde aynı. Temel mantık ne kadar ekmek o kadar köfte prensibini esnetebildikleri kadar esnetmek. İşletmeler... Çok fazla ekmek, birazcık köfte. Tam tersi aslında. Tam tersi. Bilmiyorum. İnsanlar işverenler açısından bakarsak zor, sıkıntılı dönemdeyiz. Para kazanmak zor. İşte vergiler çok fazla. Vergi kaçırmak, iş bilmek olarak tanımlanıyor günümüzde. Bu ortamda rekabet şansını artırabilmek veya şöyle söyleyeyim, emsalleriyle rekabet edebilmek. Çünkü ahlaksız çalışan bir kişi olduğu zaman bile cezalandırılmadığı için sektör standartını o belirlemiş oluyor. Haliyle de iş ilanlarına bu yansıyor. Çalışanlarını seçerken hani biraz daha az para çıksın cebimizden. Fakat bir sürü iş yapılsın. Tabii bir sürü iş yapılsın. Bir sürü iş bir de düzgün yapılsın. Bunu yapan adam hakkını aramaktan aciz olsun gibi farklı parametreler ışığında bu ilanları tertip ediyorlar. Bak bakalım hangi İlk başlıkları kelimeyi derlemişsin. söylüyorum. Genç. Genç ekip evet. Arkadaşları arıyoruz. Yani ne demek genç? Yani tecrübesiz, sosyal sorumlulukların ötesinde haklarını da bilmeyen. Aile geçindirmeyen, bu yüzden az paraya okey diyecek. Evet, derdi olmayan. Genellikle zaten aile geçindirmeyenin devamında kendi ailesiyle, daha Yaşayan. doğrusu anne babasının evinde yaşayan. Bağımlı nüfus. Evet. Bunlara 2 ay 3 ay maaş vermesek de olur. Çünkü kira ödemiyorlar, işte Tecrübesi faturaları yok eksik falan. olmuyor. Tecrübesi yok. Zaten bütün dünya böyle zannediyorlar. Sorun değil. Bir de anne babası oğlum, kızım iş bulmuşsun çıkılır mı falan. Şimdi çalış biraz sabret gibi bundan 20 sene 30 sene öncesinin mantıklı söylemleriyle onlara yaklaşıp ikna ediyorlar. Böylelikle de genç elemanlar daha işe yarar oluyor. Sonra Dinamik. bu gençlikte paket halinde gelmiyor mu? Genç Bundle ve mı dinamik deniyor? gene. Bundle. Evet. Genç ve dinamik. Burada da çok kolay yorulmayan, çok çalışan, mola vermeyen, daha çok böyle işi hızlı hızlı yapacak şekilde. Peki. Bir an kayıtta değil miyiz diye şüphe ettim de. Kayıttayız. Otoseyirde de bunu daha önce yaşamıştık. Dinamikle ilgili sen ne düşünüyorsun? Dinamikle alakalı senin söylediklerine ek olarak bilmiyorum ya. Hani seyahat engelini ayrı başlık altında aldık ama hani gecesini gündüzüne katarak çalışsa bile bunu şey yapmayın. Genç de paket halinde gelmesinin esprisi de bu işte. Yine haklarını bilmeyip veya ne kadar çalıştırılırsa çalıştırılsın buna itiraz etme ihtiyacı olmayan, buna itiraz etmeyi sonra aklına getirecek olan insan. Dinamik maksimum iş gücü demek aslında. Evet. Özetle. Evet, ucuz iş gücü. Ekip çalışmasına uygun. İlk bakışta bu şey gibi geliyor. Hani herkes kendi işini yapacak, ekiple anlaşacağım gibi geliyor ama değil, çünkü herkesin işini sen yapacaksın aslında. Hem öyle hem de ney başlı denir? Okey diyen, yani şey yapan. Salla baş. Evet. Ağır başlı o değil. Tamam, ağır başlı değil. Tamam. Ekip çalışmasına uygun, yani mesela patron bir şey dediğinde veya başka ekipteki başka biri bir şey dediğinde iyi tamam bunu yapalım. Baş kaldırmayacak özetle. İtaatkar. İtaatkar. Sakin ve teslimiyetçi. Esnek çalışma saatleri. Tabii bu da işte yine memleketimizin geldiği nokta. Artık hele ki işte bu saçma sapan kurgu montaj işleri dizi sektörü, televizyon dünyasında içerdiği durumda. Bu ne demek? Hafta sonunuz yok. Günde 27 saat, 28 saat çalıştırabiliyorsunuz. Sonra bir de uyumadan işe gitmeniz bekleniyor tekrar. Evet. Tabii şimdi birçok farklı sektörde mesela iş ilanlarında sigara içmek
bir şey olarak görünür, handikap olarak görünür. Zaten kötü bir davranış, zararlı bir davranış, daha doğrusu zararlı bir alışkanlık kişinin sağlığı itibariyle, ama tabii ki bunu yekten kimyevi açıdan bir şey olmayacaksa, yaptığı işe dezavantajı olmayacaksa veya çok özel bir durum yoksa, işte bulunduğu ortamın hastane gibi veya ne bileyim diğer insanların sağlığını tehdit edecek bir ortam olmaması dışında çok da insanların hayatına karışılması benim etik bulmadığım bir tavır. Kendine zarar verdiğini bile bile yapmak istiyorsa yandan ama yapabilir. Ben de sigara içen insanlarla çalıştığım için biliyorum. Sigara içen insan şu demek, normal molaların dışında ekstra sigara molası istiyor. Şimdi bu da haksızlık, çünkü ben sigara içmiyorum. Benim molam 5 tane ise onun 10 tane. Niye? Doğru. O zaman ben de sigara içeyim. Dolayısıyla plaza hayatında, kapalı mekanlarda çalışan işletmelerde sigara istenmeyen bir özellikken bu medya sektöründe sigaraya hiçbir vurgu yapılmıyor. Çünkü insanların fotosentezle yaşamasını istiyorlar ve sigara içen insanların yemek açlığı biraz daha az oluyor gözlemlediğim kadarıyla kendi çevremden. Tabii işte bu günde 27-28 saatlik çalışma temposuna nasıl ayak uydursun insan evlatları? Kıyıda köşede genç, dinamikler bunlar bir de. İşte iki sandalyeyi birleştirip üzerine Vakvak amcanın parkta bankta yattığı gibi düşmüş ağaç yaprağı örterek uyumaya çalıştığı yerde işte ne yapsın? Kahvaltı yok, akşam yemeği veya işte yemek niyetine söyledikleri sokaktan abuk subuk lezzeti sigarayla taşlandırmış oluyorlar. Evet. Yani o yüzden bu da ilginç bir detaydır. Seyahat engeli yok. Bence bu seyahat engeli olmayan, bence patrona sekreter burada çok, ilanı gibi. Evet, burada çok farklı baktığımızı gördüm ilk yazda. Hani benim bulunduğum sosyal sınıf veya ne diyeyim, benim toplum içerisindeki konumum itibariyle şehirlinin efendisi gibi. Benim hayata bakışımla ilk yazınkinin yaklaşımının ne kadar farklı olduğunu gördüm. Seyahat engelinden benim anladığım şeyle işte genç kadının anladığı şey bir hayli farklı. Gerçekten de bu kaygısında haksız mı? Belki de değil. O yüzden beni şaşırtmıştı bu. Bunda tecrübem yok, sadece tahmin olarak söylüyorum onu. Kendini geliştirmeye istekli. Evet, yani bu ne demektir? Sen bu işe girdin ama bir sürü farklı işte öğreneceksin. Bulaşık yıkamaktan ortalığı temizlemeye gidip bizim için alışveriş yapmaktan. Ofiste bardak bitmiş. Yani kurgucu diye girdim ama ofis boy olup çıktım demeyin. Gençsiniz, dinamiksiniz. İşinizin işte bir karşılığı var, illaki var. Sabahlamadığınız yerde ve işte kendinizi alıyorsunuz. Nedir adı? Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bunların hepsi öğrenimdir. Evet. Eli yorulmuş birinin. Birinin eli yoruldu ve gülmekten yaptı. Sürekli titrediğini fark etti. Doğru. O yüzden işte deneyeyim dedim en azından. Kendini geliştirmeye istekli bir yandan da staj gibi gene tecrübesi olmayan gene genç arkadaşlar kendini geliştirmek için çok iyi bir firmayız biz, bizimle çalışın ki CV'nizde yazsın. Siz de kendinizi geliştirmiş olun gibi de demek. Doğru. Yani o firmada yer sildim, yaptım ama olsun, o firmada çalışmış oldum. Kimse bilmiyor ne iş yaptığımı gibi bir avuntuya da düşmesinler. Bu aslında ahlaksız bir teklif. İşte temizlik hizmetine, temizlik veya işte ne bileyim yemek hizmetine para vermek yerine yok, ben bunu sevmedim tekrar. Farklı parmakla. Serçe parmağım yoruldu. Telefonu baş parmağım ve serçe parmağımla tutuyordum. İşaret parmağım ve serçe parmağımla. Altta kalan serçe parmağım çok yoruldu. Tamam. Bu da lüzumsuz bir detaydır. Kendini geliştirme adına yani hep temel aynı. 4 eleman alıp 4'üne ayrı maaş yapacağımıza, sigorta yaptıracağımıza bir elemana 4'ünün işini kitleyelim. Bu adam o da öğrenmiş olsun. Bu adam uyumasın. Azıcık indir şunu. İndireyim peki. Bu adam uyumasın, hafta sonu tatil yapmasın, hafta içi de tatil yapmasın. Gün içinde 27 saat gibi hissettiği işte 15-16 saat gerçekten çalışsın. Yolla beraber ulaşımı, ki büyük şehirde özellikle İstanbul'da ciddi bir sıkıntı. Günde 3 saat, 4 saat insanlar yola dağıtıyorlar. Yaşayacak vakti kalmasın ama olsun. Tecrübe kazansın kendince. İleride ben burada çalışmıştım desin. Evet. Enerjisi yüksek. Tıpkı dinamik gibi. Aha, emeceğiz çünkü onu. Evet. Motivasyonu yüksek. Bu da aynı şekilde. Onlar paket olarak geliyor gene. Enerjisi ve motivasyonu yüksek. Yani aslında enerjisi ve motivasyonu yüksek olmayan normal bir birey burada çalışmaktan nefret edecek. Enerjisi ve motivasyonu yüksek olsun ki burası o kadar kötü bir yer ki pes etmesin, kırılmasın. Türün sevenlerine özel demek gibi. Yani aslında berbat ama meraklısına. Bir de son bir cümle var tabii. Biz bir aileyiz. Herkesin kurduğu. Evet. Bütün işletmeler aslında aile. Bilmem biliyor musunuz? Memleketimizde aile işletmeleri hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Ailemize sen de hoş geldin. Yani nedense ailenin fedakarlıklarını hep çalışan yapıyor işte. Maaşı ödenmez, zamanında yatmaz, ödenir veya işte ne bileyim
haddinden fazla çalıştırılır, başta söz verilenden 3 misli 4 misli iş yapar ama olsun, yükü beraber omuzluyoruz, biz aileyiz. Aileyiz, lafım Tabii olur. ki aileyiz. Ya sen manyak mısın? Tamam hocam, yani o zaman bir maaş da bana 2 maaş ver, yani madem Aynen. aileyiz. Yani ben bir yanlış yaptım, görmeyi ver, aileyiz. Tersten olmuyor, siz onu bilin. Biz söylemiş olalım. Yani insanoğlunun hayatı bu memlekette doğduğu zaman hep hazır olmadığı tercihlerle geçiyor. Başta ailesi kendi adına yapıyor bir şeyleri. Biraz daha işte ayağı yere basmaya başlayacak. Üniversiteden itibaren kendi yolunu çizmeye başlıyor. Orada da yine hazır olmadığı bir sürü tercihle baş başa kalıyor. Elbette biz şu anda konuşuyoruz. Bizim için bunlar geçtiğinden dolayı biz bunları konuşabiliyoruz. Ama bu tercihleri yapma aşamasındaki arkadaşlara umarım bir nebze de olsa faydası olur. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Ötesinde de Sizin de bildikleriniz varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. bekleyelim. Pekala. Ben Can. Ve ben İlkyaz. Sizinle karşı karşıya geldiğimiz için mutluyuz. Bay bay. Bay bay.